Merhabalar, ben Çelebi. Bu hafta bir farklılık oldu. O yüzden video atamamıştım. Biliyorsunuz yarı yıl tatili başladı. Ablam da bir geziye katılmayı teklif etti. Bu yüzden Denizli'ye geldik. Burası Pamukkale gördüğünüz gibi. Pamukkale son 2 defa geldiğimde hep böyle hava kapalıydı. Her zaman geldiğimde şunu söylüyorum. Bir daha gelmem herhalde tadını çıkarayım. Ama tekrar tekrar gelmek nasip oluyor. Bazı yerlerde kararmalar var gördüğünüz gibi. Ama manzarasından eksilme yok bence. Çok fazla turist vardı her zamanki gibi. Özellikle Asyalı turistler çoktu. Yabancı turistlere imreniyorum. Ne güzel farklı farklı ülkeleri gezip keşfedebiliyorlar. Umarım biz de keşfedebiliriz. Hatta bazı turistler yüzmek için falan gelmiş. Biz montlarla geziyoruz. Onlar incecik paleolarla geziyorlardı. Bu tur biraz sıkıntılıydı bizim için. Çünkü rehber koordineyi sağlayamadı. Koskoca Pamukkale için sadece 2 saat verdi. Şimdi Pamukkale'de gezilecek aslında daha doğrusu yapılacak çok şey var. Birincisi travertenlerde yürüyebilirsiniz. İkincisi müzeye uğrayabilirsiniz ki müze çok büyük değil. Üçüncüsü Kleopatra Havuzu. Orada yüzebilirsiniz. Tabii burası ücretli. Ee, Dördüncüsü yukarıda antik kent var. Orayı gezebilirsiniz. Yani 2 saat bunun için yetersizdi. 2 saat verildi. Sonrasında da geç kalanlar aranıp bir güzel kalaylandı. Burası Kleopatra Havuzu. Açıkçası ben yüzmeyi bilmiyorum. O yüzden girmek istemedim. Ama çok güzel olduğunu söylediler suyun. Ablamın arkadaşları falan girdi. Manzara çok güzel. Su çok güzel gözüküyor. Duru berrak. Sıcak bir su. Kışın ortasında böyle bir suya girmek gerçekten hoş olsa gerek. Yanılmıyorsam 200-250 TL civarındaydı giriş ücreti. Görüyorsunuz ki herkes tadını çıkarıyor. Çok kalabalık değildi sanırım. Hava çok sıcak olmadığından dolayı, kış döneminde olduğundan çok kalabalık değildi. İşte burada turistler yüzmek istiyorlar. Bu kısım çok soğuktu. Normalde sıcak su akıyor bildiğiniz gibi. Böyle ılık oluyor. Ama bu kısım gerçekten çok soğuktu. Hatta yanıma bir turist geldi işte girmek için suya. Ayağını sokar sokmaz vazgeçti dedi. Çok soğukmuş dedi. Bazı şeyler daha söyledi ama tabii ben çok iyi anlamadım. Evet, burası otel odamız. Otel odası fena değildi. Temizdi. Gayet derli topluydu. Burada dinleniyoruz. Termal otele gitmiştik. İlk defa termal otele gittim. Sessiz olun. 10-15 dakika sonrasında sudan çıkın. Biraz vücudunuz serinlesin tekrar girin. Çünkü su sıcak olduğu için belli bir noktadan sonra çarpıntı falan yapmaya başlıyor. Bayılacak gibi hissettim kendimi. Ablamı beklerken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Alelacele çıkmak zorunda kaldı. Kıpkırmızı oldum. Burası da havuz kısmı. Otel güzeldi. Herkes tadını çıkarıyordu ve çok kalabalıktı otel. Hani ben çok şaşırdım bu kadar kalabalık olmasına. Yerli yabancı turist çoktu.
Bunlar tatlılar. İlk defa bu kadar tatlıyı bir arada gördüm. Ben çok öyle otele falan gitmeye alışık değilim. Çeşitleri görüyorsunuz. Çok fazla çeşit var. Biz Türkler olarak tatlıyı çok seviyoruz. Kazandibi, baklava. Burada da meyveler vardı. Tatlıları görünce meyvelere çok da bakmadım açıkçası. Akşam bu otelde şarkılı türkülü bir eğlence vardı. Sanırım her akşam yapılıyor bu. Gördüğünüz gibi insanlar dans ediyor. İsteyenler içkisini içiyor. Tabii bu pek gençlere çok hitap ettiğini söyleyemeyeceğim. Böyle düğün havasındaydı biraz. Bir ara biz de oynamaya kalktık. Dans ederken bir baktık bir Asyalı turist gelmiş. Roman havası oynuyordu bizde. Bu odanın en dağınık hallerinden biri. Gecenin sonlarına doğru çektim bu videoyu. İyice dağıttık. Geçenlerde bir video izledim de orada kettle'ları kullanmayın diyorlardı. İç çamaşırlarını falan kaynatıp yıkıyorlarmış. Ben hiç kullanmadım o gün. Böyle 3 kişi kaldık. Yeğenim de gelmişti. 3 tane yatağımız var o yüzden. Her şey dahil 3.000 lira civarında tuttu kişi başına. Güzeldi, eğlenceliydi. Bu videodan sonra hatta ablamın arkadaşının odasına gittik. Birkaç saat orada oturup kahve içtik. Sonrasında tabii uyuyamadım. Otel odaları çok sıcak bu arada. Gittiğimizde ortalık cayır cayır yanıyordu. Hatta akşam sıcak olduğu için uyuyamadım. Bu arada odalarda da termal sudan yararlanılabiliyor. Küvet var. Küvet doldurup kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Burada yürüyüşe çıktık. Aslında mecburi sebeplerden dolayı. Normalde balona binecektik ama hava şartlarından dolayı izin verilmediğinden aklınızda bulunsun. Denizli'de de hem yamaç paraşütü hem de Kapadokya'daki gibi balona binilebiliyor. Sözde biz de binecektik ama binemedik. Grubun bir kısmı tekrar termal sulara girmeyi tercih etti. Biz de otelin çevresindeki bu yürüyüş yolunu kullanmaya karar verdik. Çünkü termal sulara girip tekrar duş almak külfet geldi. Bu yüzden de güzel yolda yürüdük. Buralar tabii termal su çıktığı için deprem bölgesi. O yüzden hatta yürüdüğümüz bazı yerlerde çatlaklar falan vardı. Bazı yerler terk edilmişti. Gördüğünüz gibi pek insan da yok. Tam böyle kafa dinlemek için gidilecek yerlerden birisi. Denizde Karahayıt. Aslında tur acentası şöyle bir program yapmış. İlk önce Nikfer'e gidilecekti. Ama Nikfer'e yeterli derecede kar yağmadığı için direkt Pamukkale'ye götürdüler. Sonra da Termal Otel'e. Genel olarak gezi güzeldi. Uzun zamandır bir yere gitmediğim için bana çok iyi geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.